Gumball'ın asıl hikayesi bölüm 3'e hoş geldiniz. Eğer bölüm 1 ve 2'yi izlemediyseniz, Gumball dünyasının neden böyle olduğunu, karakterlerin asıl hikayelerini ve diğer çizgi filmlerde olduğu gibi gizli olan gerçek alt metnine dair bilgileri anlamakta güçlük çekebilirsiniz. Çünkü bu zamana kadar yapılmış her bir bölüm, kehanetler, absürt olaylar ve karakterlerin tavrı finalde ne olacağını bizlere haber etti. Aynı zamanda neden diğer çizgi filmlerin bittiğini, çünkü sonunda Gumball neden böyle bir final yaptığını çözebildim. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede, Gumball'ın asıl hikayesi bölüm 3'e hoş geldiniz. Birçoğumuz Gumball'ın neden böyle bir final yaptı sorusunu sormuştur. En garibi bizim can düşmanımız olarak bildiğimiz Rob'un bizi neden kurtarmaya çalıştığını düşündük. Bunun için en başa gitmemiz gerek. Çünkü eminim ki çok şaşıracaksınız. Yaşı 20 ila 25'lere yakın olan neslin neden sürekli dizi, macera zamanı, Powerpuff Girls, Samurai Jack gibi yapımların bittiğini anlayacak. Bu arada eğer sizlere saymış olduğum çizgi filmlerin gerçek hikayelerini öğrenmek isterseniz de kanalımdan ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz, sürekli dizi, macera zamanı veya Gumball gibi eğlenceli yapımlar çizim mantığı ve ilerleyiş olarak aynı kategoriye sahiptir. Bu hikayelerde bulunan absürtlük ve tatlı çizimler hem bizleri yormaz hem de komik gelir. Ancak bunun bir dezavantajı var. Şimdi Rob'un hikayesini anlayamazsak Gumball'ın neden bittiğini de çözemeyiz. Biliyorsunuz 3. sezon bölüm 12'de boşluğu görmüştük. Dünyanın birer hata olarak yaptığı ve sonradan gerek duymadığı şeyleri içeriyordu. Gumball ve Darwin onun öncesinde de Bay Small dünyada bir gariplik olduğunu söylemişti. Bunun üzerine arayışa geçilmişti. Sonradan fark edildiği üzere arkadaşlarından birinin kaybolduğunu gördüler. Bu karakterin ismi Molly. Eminim ki Gumball'ı izleyen birçok kişi bu karakterin varlığını da yokluğunu da fark etmemiştir bile. Çünkü Gumball'ın dünyasında var olan karakterlerin hepsi Gumball ile bir şekilde de olsa etkileşime girmiş ve diyaloğa sahip olan karakterlerdi. Ama Molly karakteri o kadar çok az etkileşimi vardı ki bu nedenle hem zamandan hem de mekandan tasarruf etmek için onu göstermemeye başladılar. Ancak bunun bir sebebi daha var. Artan bütçe ve HBO Max'in çekilme kararı. Ancak bu konuya sonra değineceğiz. Bu etkileşime girmeyen karakterlerden biri de Rob'tu. Eski adını bilmiyorum ancak onu boşlukta görüyoruz. İşe yaramazların tutulduğu yerde. Molly'nin aksine o donmuş bir halde değildi. Bilakis canlı ve her şeyin farkındaydı. Rob kenara atılmış bir şekilde boşlukta bekliyordu. Gumball ile Darwin o boşluğa girdikten sonra ve Molly'yi kurtardıktan sonra arabayla kapıdan geçmeye çalışırken Rob'u fark etmedikleri için almadılar. O ise son bir şans diyerek arabanın arkasına tutundu ve geçitten kurtuldu. Gumball, Darwin ve Bay Small her şeyi unuttu ama Rob unutmadı. Boşluktan geçerken de bu hale geldi. Amaçsız olan Rob'u yapımcılar çizgi dizide sürekli bir görev verdi ve bizler de onu hep kötü karakter olarak bildik. Ancak o başından beri neden bu şekilde olduğunu anlamaya çalışıyordu. Neden boşluk vardı? Neden beni oraya atmışlardı? Bizim sonumuz ne olacak endişesi vardı. İlk öncelikle Gumball dünyasının ve içindekilerin birer hata yaptıklarını, kendilerini bu evrene kaptırmamaları ve kaçmalarını söyleyip duruyordu. Yoksa yok olacaklarını söylüyordu. Birkaç defa yayını ele geçirmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Muzco'nun annesini kaçırdı. Çünkü annesi geleceği görebiliyordu. Ona çizdirmeye çalıştığı şey gelecekte ne olacağı ve nasıl kurtulacaklarını, bunu Muzco'nun annesine sorduğunda da belki kimse tablodakini fark etmedi ama aslında Muzco'nun annesi orada nasıl biteceğini söylüyordu. Boşlukla. Bunu bilen Rob nasıl kurtulacaklarını ve bu sondan başka alternatif bir son arayışındaydı. Rob'un tek amacı bu dünyayı ve içindekileri kurtarmaktı. Eğer Gumball dünyasını değiştirmez ise kendi de kurtulamazdı. Bu yüzden herkesi kurtarması gerekiyordu. Final bölümünde denetleyici olarak gelen kişi bir insandı.
Bu kişi herkesi değiştirmek, çizgi filmvari hareketlerin bırakılmasını istiyordu. Herkes değişecekti ve bunu tek tek yapmaya başladı. Bir sahnede animasyon insandan gerçek insan görünümüne geçtiğini gördük. Ama burada bir mesaj verilmek istendi. Çizgi film karakterlerinin sonunu. Ancak Gumball ve Darwin bu durumu değiştirmek için çabaladığında ve bunu başardıklarında denetleyici olarak gelen kişinin Rob olduğunu gördük. Rob ise kurtulmanın tek yolu bu. Eğer değişmez isek sonumuz dedikten sonra Tina tarafından yere yapıştırıldı. Son sahnede ise boşluk tarafından Rob'un içine çekildiğini gördük. Şimdi var olan her şeyi bir araya getirmeye ve bu çizgi dizinin neden böyle bir final yaptığına gelelim. Bir düşünün. Birinci bölümde Gumball evreni nasıl oluştu? İkinci bölümde karakterlerin neden böyle olduğunu ve en sonunda da boşluğun neden oluştuğunu düşünün. Hepsini bir araya getirin. Cartoon Network çizgi filmleri yayınlarken kitle analizi ve bütçe planı çıkartır. Bu sayede ne kadar reklam yayınlanacak ve bununla beraber ne kadar kazanacaklarını hesaplarlar. Bir düşünün, sürekli dizi, Samurai Jack veya Gumball gibi yapımlar küçük çocuklara göre değil. Yayınladıkları reklamları izliyoruz ancak karakter figürlerini bizler almıyoruz. Yapımcılar da bunları bizim gibi artık oyuncaklar oynamayan bir kitlenin izlediğini bildiği için reklam gelirleri düşüyor. Eğer figür satılmaz ise şirketler kanala reklam veremez. Reklam gelmezse çizgi dizi yayınlanamaz. Artık yapılan çizgi filmlerin ne kadar klişe olduklarını görüyoruz. Çok çocuksu çiziliyor veya gerçek insan animasyonu kullanıyorlar. En kötüsü gerçek manada hikayeler de olaylar da çocuksu yapılıyor. Bu zamana dek izlediğimiz bütün çizgi filmleri elle çiziyorlardı. Karakterler oluşturuluyordu. Her bir karesi için saatler harcanıyordu. Her bir kaleminde büyük emekler vardı. Ancak yeni gelişen teknolojiyle buna artık gerek duyulmuyor. Gerçekçi animasyon ve grafiklerle her şey daha kolay, hatta gerçek insanlarla bu çok daha rahat yapılabiliyordu. Daha az bütçe, daha az iş gücü, daha çok kazanç. Bu yüzden Gumball'ın bir bölümünde para yoksa hayat yok diyordu. Ruhlarını bir hamburger reklamına satmamak için çok uğraştılar. Ama bunu yaparlarken renkler gitti, karakterler bozuldu, kalite çok düştü. Bu yüzden çizgi dizi bunu yapmak istemedi ama yapmaz ise para gelmeyeceği için bunun gerçekleşmesi gerektiğini bize söylüyorlardı. Ruhlarını mecburi olarak şeytana satmışlardı. Kazançları iyice düşmeye başlayan Gumball'ın yapımcıları artık bu çizgi dizinin fişini çekmeye karar verdiler. İlk öncelikle HBO Max bu işten elini ayağını çekmeye karar verdi. Çünkü en büyük kaynakları oydu. Nakit sıkıntısı yaşamaya başlayan Gumball, Cartoon Network'ün de bu işten çekilmesinden sonra kepenk kapatma kararı aldı. Çünkü Gumball, sürekli dizi, macera zamanı gibi çizgi diziler çok uğraş alıyor ve çok para kaybettiriyordu. Gumball başından beri diğer çizgi filmlerin neden bu şekilde aniden bitirilmek zorunda olduklarını da bizlere bu şekilde söylemiş oldu. İşin ucu paraydı. Bu sebeple hepsinin fişi çekildi. Artık daha gerçekçi çizgi filmler, daha az absürtlük ve daha çok klişe görüyoruz. Çünkü bu zamana kadar yayılmış bütün çizgi filmler küçük çocuklara göre değildi. Hepsi bizim gibi yetişkin insanlara göreydi. Çizgi filmlerle büyüyen nesil buna alışamayacak belki. Ama yeni gelen nesil ise hiçbir şeyden habersiz bunları izleyip anın tadını çıkarmaya çalışacak. Bu video ile en büyük yapımlardan birinin de neden bittiğini ve asıl hikayesini öğrenmiş olduk. Tıpkı diğer güzel yayınlarda olduğu gibi yine para kaygısı. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.